Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kök hücre ve medikal estetik uzmanı Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Efendim merhabalar, hoş bulduk. Herkese günaydın, bütün izleyicilerimize. Evet. Doktor Nuri Bey. Hoş geldiniz hocam. Hocam size de merhabalar. Merhabalar. Efendim bugün seyircilerimizin duymadığı enteresan bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Egzozom nedir? Egzozomdan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım evet. isterseniz. Egzozom deyince aklımıza ne geliyor? Egzozom, egzoz, çıktı. Hı hı. Bir şeyin çıktısı. Bu neyin çıktısı? Efendim bugün size yeni nesil kök hücre tedavilerinden bahsedeceğim. Yeni nesil, neden yeni nesil? Çünkü bunlar akıllı. Akıllı kök hücre. Kök hücre zaten akıllıdır. Ama bunlar yeni nesil. Çok daha akıllı. Efendim 2018 yılına kadar dünyada şöyle bir şey vardı. Kök hücre denince akla ne gelir? Kemik iliğinden bir kök hücre biliyoruz evet. Değil mi? Kemik iliğinden olur, kandan olur, yağdan olur. Biz işte kozmetolojide falan kullandığımız bu otolog mikrografler var. Kulak halkası, fibroblastik aktivitesi yüksek yağ, epidermal ve yağ hücrelerinden elde edilen kök hücreler. İşte bunlar hemen anında doktor muayenehanesinde işte doku püresi şekline getirilerek uygulanabilenler var. Bunlar kök hücre laboratuvarına gönderilip orada fibroblast olarak çoğaltılıp sizin 5-10 bin tane hücrenizi 100 milyona kadar çoğaltıp birer ay arayla gönderiyorlar. Bizim şeyde de biliyorsunuz paparazzide de çok ünlüdür. İşte yüzündeki akne skarlarına 3 seans fibroblast yaptırdı. Evet. İşte gençleşmek için bilmem kim kök hücre laboratuvarına başvurdu. Doktoru ona 3 seans işte fibroblast yaptı. Bu tür haberleri sık sık duyarız. Bu yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır duyarız. Bu da fibroblast tekniğidir. Onun haricinde başka teknikler de var. İşte şimdi son zamanlarda geçenlerde duyduk. Efendim bilmem ne sünnet derisiyle güzelleşecekmiş. Efendim sünnet derisini nereden bulmuş? Falan. Bir sürü haberler var işte. Bunların ama hepsi kök hücreyle ilgili. Şimdi bunların bir tık üstünü düşünelim. Bunların hepsini unutun. Bunların bir tık daha üstü var mı? Evet, bunların bir tık daha üstü var. 2018 yılında mezenkimal kök hücre dediğimiz anne ile bebek arasındaki kordon kanından, değil mi? Bunları saklıyoruz değil mi biz şimdi çocuğumuz olunca? Niye saklıyoruz? Saklamamızın sebebi ne? Saklamamızın sebebi şu, çocuğumuz ilerleyen yaşlarda, 20'li 30'lu yaş, belki de 40 yaşında, belki de 10 yaşında. Başına bir şey gelirse, herhangi ölümcül bir hastalık olabilir, lösemi olabilir, işte bir kalp hastalığı olabilir, körlük olabilir, aklınıza ne gelirse, biz bu hücrelerden oraya aşılama yoluyla o çocuğumuzu tedavi edebilmek için onun kordonunu saklıyoruz. Evet. Kordon kanı ondan saklanıyor. Peki bu kordon kanından mezenkimal kök hücre üretildiğini biliyor muyuz? Evet. Peki bu mezenkimal kök hücreler ürerken bunları işte bir besi yerinde üretmek gerekiyor ve saklamak gerekiyor. Peki bunlar ürerken yediler, içtiler değil mi? Bir de çıktıları olması lazım. İyi biçiyorsa bir de çıktısı olur. Bu çıktılar bu zamana kadar hep atık madde olarak çöpe atılıyordu. Kaliforniya'daki kök hücre laboratuvarlarından birinde bir bilim adamı diyor ki ya bu nedir? Koyuyor elektron mikroskobunun altına bir bakıyor ki Allah bütün dünya burada. Her şey var. Messenger RNA'lar var, uzun kodlama yapamayan RNA'lar var, amino asitler var. Yani o doku hakkında doğru olması gereken bütün bilgi kodlarının hepsi orada var. Yani doğru. Yani şimdi bir şey vardır, normal bir yazı vardır, bir de bozulmuş bir yazı vardır. Biz yaş ilerledikçe vücudumuzdaki bütün hücrelerin kodları, yazılımları değişiyor ve yaşlanıyoruz. Doğru yazılım olsa hiç yaşlanmayız. Bir bakıyor ki bunun içerisinde doğru yazılımlar var. Ve bunun adına eksozom deniyor. Mezenkimal kök hücre kaynaklı eksozom. Bu eksozom ne işe yarar? Bu eksozom bizim vücudumuzda. Saçınız mı dökülüyor? Koyarsınız buraya eksozomu. Doğru kodları hemen ekstraseller matrix olarak doğru kodları bildirir. Saç dökülmesine neden olan problemi ortadan kaldırır. Cildiniz mi kırıştı? Göz altlarınız kırıştı, dudak çevreniz kırıştı. Oraya koyarsınız, kırışıklığa sebep olan hasarlı kodları tamir eder ve kırışıklığı azaltır.
Tabii bunun için özel protokoller var. Bunun için işte uyarılmış hücreler gerekiyor. Bunun için o egzozomları taşıyıcı ayrı hücreler gerekiyor. Bu protokolleri de yerine getirmek gerekiyor. Bir protokoller silsilesi bu. Ama sonuç şu. Eğer bir şey bozulmuşsa onu şu an 2023 yılında bir bilgisayarınız var düşünün. 40 yıllık. 40 yıllık bu bilgisayarınız kasmaya başlamış. İçi bilgi dolu. Basıyorsunuz bazen error veriyor, bazen kapatıyor, bazen yarım saat cevap vermiyor. İşte cep telefonları kullanıyoruz değil mi? Belli bir süreden sonra kasıyor. Belli bir süreden sonra bazı şeyleri yanlış. Basıyorsunuz düğmeye başka yere gidiyor. Peki fabrika ayarlarına geri dön dediğinizde, fabrika ayarlarına geri döndüğünde mutlu oluyor musunuz? Oluyoruz. Değil mi? Artık bastığımızda doğruyu gösteriyor. Peki elinizdeki telefon 10 yıllık bir telefonsa, ben desem ki size bir tane düğme var. Gelin size bir upgrade edelim size. Yeni bir program yükleyeceğim. Hadi şunu yükleyelim. Desem 2023 model bir telefonla aynı olsa 2013 model telefonunuz nasıl olur? Süper. Süper olur. İşte egzozom bunu sağlıyor. Sizi 2023 yılına upgrade ediyor. Yani en son yazılıma yükseltiyor. 10 yıl önceki yazılıma yükseltmiyor. Ya da işte yanlış yazılım, işte kodlar bozulmuş, düğmeye basıyorsunuz, 2 daha 5 ediyor. Etmemesi lazım, 4 etmesi lazım. Ama diyor ki bu yeni yazılım, upgrade olunca 2023 oluyorsunuz. Ama tam 2023'te olmuyorsunuz çünkü siz 40 yaşındasınız ya da 50 yaşındasınız. 50 yaşındaki bir dokuyu ne kadar egzozom yüklersek işte düzeltebiliriz. Genellikle işte 2,5 milyar, 5 milyar civarındaki egzozom bir kişide 5 ile 10 yıl arasında gençleşmeye neden oluyor. Ama nasıl uygulanıyor? Dermal olarak dermapen dediğimiz rollerlar, iğneli terapiler ya da işte dokuya yedirerek bunlar kullanılıyor. Ama dermal tabakada bu upgrade size sağlıyor mu? Sağlıyor. Bunun için adı yeni nesil. Çünkü daha önceki kök hücreler hakikaten şimdi baktığınız zaman ortopedide kullanılıyor, kardiyolojide, jinekolojide, göz hastalıklarında, tıbbın her alanında kök hücre kullanıyoruz. Ama egzozomlar gerçekten dermatolojinin ve kozmetolojinin şu an böyle en güzel bebek oyuncağı. Evet. Ve dünyada çok yeni, Türkiye'ye de çok yeni giriyor. Emin olun yani Londra'da hemen hemen her doktorun, bırakın onu her güzellik salonunda tamamen deri anti-aging gençleştirme, yani anti-aging için, deri kırışıklıklarını gidermek için, saç dökülmesi tedavisinde, işte saç ekimi tedavilerinde, saç ekimiyle beraber hani saç ekimiyle beraber biz kök hücre diyorduk ya. Evet. Alın size egzozom, egzozomlu saç ekimi. Niye? Gübre ise gübre. Egzozom çıktı. Yani bunu anti-aging'de kullanabilirsiniz. Bunu saç dökülme tedavisinde kullanırsınız, leke tedavisinde kullanırsınız. Anti-inflamatuar etkisinden dolayı atopik dermatitte kullanabilirsiniz. Eklem aralığı sıvı, sinovial sıvı eksilmelerinde şunda bunda o bölgeyi tedavi etmek ve hücreler arası iletişim sağlamak, ekstraselüler matrix tedavisinde kullanmak için kullanabilirsiniz. Aklınıza gelmeyecek her şeyde kullanırsınız. Bırakın onu vitiligo tedavisinde dahi kullanırsınız. Vitiligo biliyorsunuz cildin beyazlaması, melanini kaybetmesi. Bunlarda bile tekrar melanini yerine getirmek. Melanin tekrar yerine nasıl gelir? Hücreler arası iletişimde. Hücreler birbirleriyle O görüntüden kurtulabiliyor yani. Evet, hücreler birbirleriyle haberleşirse, birbirleriyle yardımlaşırsa, köylülerin imece yapması gibi. Evet. Değil mi? Birinin işi varsa bütün köylü birleşir, o işi yapar, kalkar. İşte eğer bir yerde bir problem varsa kök hücreler de kendi aralarında haberleşerek, egzozomlar kendi aralarında haberleşerek bu işi yaparlar. Peki egzozom hücre midir? Değildir. Egzozom bizim kök hücrelerimizin çıktısı. Yani atık ürün. Ama o atık ürünün içerisinde aklınıza gelebilecek bütün kodlar var. O kodlar çok küçük kodlar, amino asitler ama küçük kodlamalar. Bu küçük kodlamalar sizin vücudunuzda, derinizde, işte nerede kullanacaksanız orada yanlışları düzeltiyorlar. Yani upgrade ediyorlar size. Üst yazılıma yükseltiyorlar. Ve bundan dolayı da herhangi bir risk yok. Çünkü kullanılan materyal hücre değil. Evet. Böyle yeni nesil bir kök hücremiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta hocam bu bir mezoterapi yöntemi. Mezoterapi olarak yapabiliriz. Mezoterapi gibi, evet, mezoterapi gibi deriye yedirilerek Peki, yapılıyor.
farkını merak ediyoruz. Yani diğer mezoterapilerden farkı ne? Özellikle birini uygulayacaksak neye göre bunu karar veriyoruz? Yani bu egzozom mu olsun ya da diğer mezoterapi mi yapalım? Yani bunun bir ayrımı var mı? Siz seçimini neye göre yapıyorsunuz? Mezoterapi şuna göre yapılır. Deride eksik olan amino asitleri, işte vitamin gruplarını, mineral gruplarını yerine koyma yöntemidir mezoterapi. Mezo yani orta deri tedavisi. Mezo demek bu. Mezo yani dermis tedavisi demek. Ama egzozom, yeni nesil kök hücre, bu başka bir şey. Bu herhangi bir ihtiyacın olmasa da, eğer orada yanlış bir şeyler oluyorsa, işte deri kırışmış, derinin kırışması neye bağlı? 1, güneşten olabilir. 2, o bölgedeki kolajen, hyaluronik asit, fibrin, kolajen, elastin bunların eksikliğinden dolayı olabilir ya da derinin yaşlanmasından dolayı olabilir. Derinin yaşlanmasıyla ilgili problemleri egzozomla çözersiniz. İçerisindeki hyaluronik asit, kolajen, bilmem ne eksikliğini de mezoterapiyle çözersiniz. İkisini Kombin birden olarak karıştırıp uyguluyoruz. yaparsanız Öyle bir durum var mı? Karıştırılabiliyor mu? tabii ki karıştırırsınız. İkisini birden karıştırıp yaparsanız her ikisini birden tedavi edersiniz. Yani hem anti-aging tedavide kullanabilirsiniz hem de deriyle ilgili bırakın leke tedavisini, işte saç dökülmesini, şunu bunu falan aklınıza ne geliyorsa her türlü anti-enflamatuar tedavide de enflamasyon tedavisinde de kullanabilirsiniz. Mesela düşünün. Bir yanık tedavisi yapıyorsunuz ya da bir yanıkla uğraşıyorsunuz ama tamamen kızarmış, şişmiş, su toplamış. Yani bunun tedavisinde bile %50 zamanda kazanç sağlarsınız. Çünkü bilinen en iyi anti-enflamatuarlardan biri egzozom tedavisidir. Yani bu tür kaynaklara ulaşmak için Türkçe çok fazla şu an yok. Klinik çalışma yok. Onun için Amerika'daki İngilizce kaynaklara bakmak gerekiyor. İlgilenen, merak eden seyircilerimiz İngilizce kaynaklardan klinik çalışmaları görebilirler. Şöyle bir genelleme yaparsak, yani aslında çok güzel anlattınız, aslında her detaya değindiniz ama kimlere uygulanabilir diye, yani bunu bir sınıflandırabilir miyiz? Yaşlanmak istemeyenlere ya da yaşlandığını düşünenlere, 5-10 yaş gençleşmek isteyenlere yapılabilir. Saçları dökülenlere ya da saç ekimi yaptırmış, istediği sonuca ulaşamamış kişilere yapılır. Cildinde leke olup sürekli doktor kapı kapı dolaşıp tedavi arayıp da bir türlü tedavi olamayanlara yapılır. Onun haricinde cilt elastikiyeti şu bu daha genç, daha güzel görünmek için eline, yüzüne, ayağına PRP ile karıştırılıp o şekilde yapanlar var. Özellikle Amerika'da Beverly Hills'te şu an bunun çılgınlığı var. Londra'da da öyle. Onun haricinde ne diyeyim size, egzama tedaviniz var, onu da yapabilirsiniz. Sedef hastalığında yapıyor ama yani bir seans yaptığınızda böyle şak diye hemen her şey düzeldi falan, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, böyle bir şey yapmıyorum. Faydası dokunuyor. Faydası dokunur. Ama biz dermatoloji, kozmetoloji konuşalım, oraya devam edelim, diğer tarafa bulaşmayalım çünkü ucu çok açık bir konu. Özellikle saç dökülmesinde, leke tedavisinde ve anti-aging tedavilerde güvenle kullanılan bir yeni nesil kök hücre tedavi yöntemi. Evet. Diye sınırlamak istiyoruz. Ucunu çok açmak istemiyorum. Hocam herhangi bir yaş sınırı var mı? Kaç seans öneriyoruz? Kişinin yüzüne ve cildine bağlı olarak mı seans sayısını belirliyoruz? Beklentiniz düşükse 1 seans yeterli. Beklenti çok yüksekse şu ana kadar ben 3 seans gördüm. 3 seans yeterli. Özellikle saç tedavilerinde aktif çok saç dökülmesi olan kişilerde, saç ektireceğim diye gelen kişilerde 1 ya da 2 seans yeterli geliyor. Ama düşünün, avucunuzun için gibi adam gel sana şunu yapalım saçın çıksın. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey de olmaz. Gibi düşünmek lazım. Araziniz ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, içinde bir tane çalı çırpı yoksa gübre koymakla kimse oradan meyve ağacı çıkartamaz. Evet. Meyve çalı çırpı ağacınız varsa onları ağaç yapar. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir sürü atasözü söyleyebilirim ama çok farklı anlaşılmak da istemem. Ama destekleyici tedavidir. Çok yani yeni nesildir. Onun için diğer kök hücrelerle falan ayırmak lazım. Çünkü bahsettiğimiz konu bir kök hücre değil. Evet.
yeni nesil kök hücre ekstraktı diyelim adına. O zaman şöyle... Öyle bir şey Türkiye için hayırlı olsun. Bütün dünyada zaten bol bol konuşuluyor şu an ve tedavilerde şunda bunda elimizi dehşet kolaylaştıracağı benziyor. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle bir sonlandırabiliriz. Yaş alabiliriz ama egzozomla yaşlılığa dur diyebiliriz. Dur demeyelim ama yavaşlatır diyelim. En azından semptomatik tedavide, kırışıklık tedavisinde, leke tedavisinde, her türlü tedavide destek tedavisi amaçlı olarak yeni nesil kök hücre diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben Çok rica güzel ederim. bir sohbetti. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, siz sağ olun. Çok Efendim, herkese iyi teşekkürler. günler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konumuz medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik'ti. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.